Her gün iş hayatında, eğitim hayatında, sosyal hayatta bir sürü yeni kişiyle tanışırız. İnsanlar birbirleriyle ilk karşılaştıklarında bir fikir edinmeleri için geçen süre ortalama 20 saniyedir. Bu videoda sizlere iş görüşmelerinde iyi izlenim bırakmak için 9 altın kuralı anlatacağız. Dikkat etmeniz gereken ilk kural, görüşme öncesinde bekleme salonunda zaman geçirirken nelere dikkat edeceğiniz. Burada geçireceğiniz süre boyunca kendinizi stresten uzak tutmak için bir şeyler okumanız çok faydalı olacaktır. Kendinize güvenin. Arada sırada ayağa kalkarak özgüvenli bir şekilde ayakta durun. Kollarınız dolu olmasın. Bu sizi beceriksiz gösterecektir. Yanınızda minimum miktarda eşya bulundurun. Yanınızda basit bir çanta bulundurmanız profesyonel bir izlenim bırakacaktır. Görüşme odasına nasıl girdiğiniz, diğer insanların size nasıl davranması gerektiğini belirleyeceğiniz en önemli göstergedir. İçeri girerken asla tereddüt etmeyin. Kapı aralığında duraksamayın ve sabit bir hızla içeri girin. Bu şekilde bir giriş, yüksek özgüvenli bir giriş yapmanızı sağlar. Artık görüşme odasındasınız. Sakin adımlarla, güvenli bir şekilde görüşme yapacağınız kişiye doğru yaklaşın. Elinizdeki eşyaları masanın üzerine bırakın, karşıdaki kişinin elini sıkın ve hemen oturun. Bu şekilde davranmanız etkili bir insan olduğunuzu ve bu tarz ortamlara girmeye alışık olduğunuzu gösterir. Burada tokalaşma kısmına bir parantez açmamız iyi olur. Tokalaşma esnasında avuç içinizi düz bir şekilde tutun ve tokalaşmanın ne kadar süreceğine karşı tarafın karar vermesine izin verin. Size artı puan kazandıracak bir diğer önemli konu ise görüşmenin ilk 1 dakikasında görüşme yaptığınız kişinin ismini en az 2 ya da 3 kez tekrar etmeye çalışın ve görüşmenin bu ilk anlarında söz hakkı size geçtiğinde 30 saniyeden uzun konuşmamaya çalışın. Bu, karşı tarafın sıkılmamasını ve ilgisini canlı tutmayı sağlar. Masaya nasıl oturduğunuz ve kendinizi nasıl konumlandırdığınız da iş görüşmelerinde çok önemlidir. Görüşme yaptığınız kişiyle direkt karşı karşıya oturmamaya dikkat edin. Eğer mümkünse kendinizi 45 derece açıyla konumlandırmaya çalışın. Eğer bu mümkün değilse, karşı karşıya oturduğunuzda vücudunuzu hafif bir şekilde sağa ya da sola konumlandırmanız da bu etkiyi yaratacaktır. Bazen iş görüşmelerini standart bir toplantı odasında değil, kahve masası benzeri bir masanın etrafında da gerçekleştirebilirsiniz. Bu iyiye işarettir. Yapılan araştırmalar, başarısız geçen iş görüşmelerinin %95'inin standart toplantı odalarında yapıldığını göstermektedir. Görüşme esnasında gösterdiğiniz jestler, bir görüşmenin sonucuna en çok etki eden parametrelerin başında gelmektedir. Gereken durumlarda ancak abartıya kaçmadan karşı taraftaki kişinin vücut dilini, jest ve mimiklerini aynalamaya çalışın. Bu şekilde davranmanız karşınızdaki kişinin bilinçaltına sizi sevmesini sağlayan sinyalleri ileten bir sözsüz iletişim tekniğidir. Son olarak görüşme esnasında çok fazla jest kullanmamaya çalışın. Unutmayın, yüksek statüdeki insanlar düşük statüdeki insanlara göre daha az jest kullanırlar. Görüşme esnasında görüşmeyi yaptığınız kişiyle aranızdaki kişisel mesafeye de özen gösterin. Burada altın kural ve ideal olan
görüşme yaptığınız kişiyle aranızda yaklaşık 1-1,5 metre mesafe olmasıdır. Tebrikler! Şu ana kadar harika bir iş çıkardınız. Artık bu başarılı görüşmenin son adımını gerçekleştirebilirsiniz. Sakince eşyalarınızı toplayın ve girişteki gibi sakince karşınızdaki kişinin elini sıkın. Görüşmeden duyduğunuz memnuniyeti dile getirin ve kibar bir gülümsemeyle teşekkür etmeyi unutmayın. Odadan çıkarken nazik bir gülümsemeyle görüşme yaptığınız kişiyi selamlamayı unutmayın. Şu ana kadar anlatılan 9 altın kuralı uygulayarak çok başarılı iş görüşmeleri gerçekleştireceğinize inanıyoruz. Siz de iş görüşmesi tecrübelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.